Şurada bir bardak su içeyim ya. Su içeyim de. Abi buraya bir su koyun ama ya. Arada ben susuyorum biliyorsun. Bir su içmem lazım. Ama gerçi deneme malzemesi içilmez. Doğru. Bunu geri dökeyim o zaman ben ya. Dur. Şöyle yapalım. Al. İyi dökün. Bardak değil herhalde. Alttan gitti su. Ne oluyor ya? Aman tanrım! Su nereye gitti arkadaşlar? Bayağı sihir yaptık şu anda. Abrakadabra mı yoksa bu da bilimin bize öğreteceği yeni bir şey mi? Gelin birlikte öğrenelim. Malzemeler. Bebek bezi, su, makas, plastik bardak, tuz, kilitli buzdolabı poşeti. Şimdi arkadaşlar, bebek bezlerini biliyorsunuz, emici özelliğe sahip. Bugün onu biraz göreceğiz. Nasıl bunlar böyle sıvıyı emiyorlar ya da emiyorlar mı? Onu deneyeceğiz. Şimdi bebek bezinin içerisine böyle biraz döküyorum. Evet. Böyle bir bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bebek bezi ne yaptı? Sıvıyı emdi. Bu şekilde aşağı doğru çeviriyorum. Böyle yapıyorum falan filan. Yok, bir şey yok. Peki nasıl oluyor da bu kadar sıvıyı emebiliyor? Pamuk olsa çünkü böyle sadece pamuk olsa yani pamuk böyle bu kadar kuruluk yaratmaz. Şu an mesela böyle elime bastırdığım zaman su biraz dışarıya çıkar ama şu an gayet böyle bir emmiş durumda. Yani su sanki bir yere gitmiş gibi. Gelin bunun içini açalım, bir bakalım. Arkadaşlar makasla şöyle diş yerlerinden kesmeye başladım. Bakın şöyle içinde pamuk var. Ama böyle bir tozlar da dökülüyor sanki. Şuraya bak, bunlar pamuk değil. Bunlar başka bir şey. Bu ne ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi içinden böyle ufak ufak tuz taneleri gibi tanecikler çıktı. Pamuk da var. Biraz sanki pamuğun içerisine böyle saklanmış gibi bu tanecikler. O yüzden ben bunları böyle bir poşetin içerisine koyup şu tanecikleri bir pamuktan ayıracağım. Şu malzemenin ne işe yaradığını anlamaya çalışıyorum. O yüzden pamuklardan o toz taneciklerini ayıracağım. Bakalım onlar neymiş, ne işe yarıyormuş. Arkadaşlar şöyle içine hava üflüyorum. Bakın şurada gördüğünüz gibi bir toz birikti. Arkadaşlar bakın şöyle pamuğundan tozu ayırdım. Şimdi şurayı evet, gördüğünüz gibi bakın içinden böyle bir toz çıktı. Şimdi ben bu tozu alacağım ve bir bardağın içerisine dökeceğim. Acaba bu toz suyu emmede faydalı bir toz mu? Şöyle bardağa döktüm. Üzerine bir miktar su dökeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu buna ya? Aa. Hop. Bakın gördünüz mü? Böyle bir jel kıvamında böyle bir kar gibi bir şey oluştu burada. Gördüğünüz gibi sıvı tamamen bu tozcukların içerisine hapsoldu. Demek ki sadece ne yok burada? Pamuk yok. Bu maddenin de sıvıyı emmekte büyük bir katkısı var. Bebek bezinin içinde bulunan ve toz dediğimiz şey aslında sodyum poliakrilat arkadaşlar. Daha önce renkli yapay kar deneyinde, linkini buraya bırakalım, aslında poliakrilattan biraz bahsetmiştir. Kendisi bir polimer, yani monomerlerden oluşan bir zincir. Monomer nedir? Bir yapı taşı. Bunlar bir araya geliyorlar arkadaşlar.
polimerleri, yani poli çokluluk anlamını katıyor burada. Küçük küçük böyle bir sanki halay çeker moleküller gibi düşünün. Onlar işte böyle bir araya geldiği zaman ne oluyor? Bir polimer, bir zincir oluşturuyorlar. Mesela proteinler, nelerde bulunuyor proteinler? İşte yoğurt, süt, et, mercimek, fasulye gibi besinlerde protein bulunuyor. Bunlar polimer. DNA yine polimer arkadaşlar. Bitki hücrelerinde bulunan kağıt, yapay ipek gibi malzemelerin üretiminde kullanılan selüloz da mesela bir polimer. Bunlar doğal polimerler arkadaşlar. Bir de yapay polimerler var. Mesela plastikler. Evet, bunlar da kimyasal yöntemlerle monomerlerin birleştirilerek oluşturulması sonucu ortaya çıkan malzemeler. Plastik dediğimiz zaman mesela şurada bir polimer arkadaşlar. Naylon poşet, işte efendime söyleyeyim su şişeleri. Bunların her biri polimerler aslına bakarsanız. Sodyum poliakrilat zincirleri toz şeklindeler ve çok büyük miktarda sodyum iyonları içeriyorlar. Toz yapının içerisinde bulunan bu sodyum iyonları çok büyük oranda su emme isteğine sahipler. Çünkü bunlar çok yoğun maddeler arkadaşlar. Ozmotik basınç yaratıyorlar. Bu ozmotik basınçtan daha önce bahsetmiştik. Siz de mutlaka derslerde görmüşsünüzdür. Mesela işte ağaçların köklerden su çekmesi gibi. Nasıl o 40-50 metrelik ağaçlar en uç yapraklarına kadar topraktan besinleri çekiyorlar. Yine bu basınç sayesinde. Aslında bu sodyum, yoğun sodyum iyonu kendini biraz ne yapmaya çalışıyor? Biraz rahatlatmaya çalışıyor. Ben çok yoğunum şu anda diyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Bulunduğu ortamdan su çekiyor arkadaşlar. Mesela ne yapıyoruz? Biz denize girdiğimiz zaman böyle parmaklarımız buruşuyor değil mi? Yine bu da denizin bizden su çektiğinin bir göstergesi. Çünkü deniz bizim vücudumuza göre çok daha yoğun. Ne var denizde de? Tuz var. Tuz ne? Sodyum klorür. Burada sodyum iyonları ne yapıyor? Devreye giriyor ve bizim vücudumuzdan su çekiyorlar. Denizden çıktığımız zaman susamamızın sebeplerinden biri de bu. İşte buradaki bu poliakrilatın içindeki sodyum iyonları da ne yapıyor? Daha az yoğun bir ortam bulduğu zaman oradaki suyu kendine çekiyor ve böyle bir hale dönüşüyor. O zaman biz bunu, madem burada bir sodyum meselesi var, biz bunu acaba böyle içerisine tuz döksek, tuz daha sodyum, daha fazla sodyum iyonu içeren bir madde mi? Soru işareti. Eğer öyleyse işleri belki tersine çevirebiliriz. Şimdi bir de gelin bunu deneyelim. Ne yapacağız? Bunu üzerine şimdi ben tuz dökeceğim. Bu arada arkadaşlar biz konuşurken bayağı bir artık içinde emebildiği kadar emdi. Şimdi ben bunun üstüne biraz daha su ekliyorum. Böyle daha ne kadar emecek onu bir görmek istiyorum. Bunu da emdi. Çünkü arkadaşlar kendi ağırlığının 800 katı kadar suyu emebiliyor bu sodyum poliakrilat. Hala içinden su gelmiyor arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki bunu alayım, poşetin içerisine tekrar geri koyayım ve üstüne tuz ekleyeyim. Bakalım ne olacak. Evet. Şimdi böyle tane tane değil de şöyle bir dökeyim biraz tuz ya. Bakalım bu sistemi geri çevirebilecek miyiz? Bakın su olmaya başladı. Kenardan su taşıyor şu anda. Buradaki tuz miktarını arttırdıkça ne oldu? O bizim katı, yani bakın şu deneyin aslında başında size yapmış olduğum şov. Bakın görüyorsunuz ne haldeydi. Buna çok az su dökmüştüm. Ama dediğim gibi kendi ağırlığının 800 katı kadar su emebiliyor. Normalde şuraya kadar falan katılaşmıştı. Gördüğünüz gibi bakın şu anda bir bardak dolusu aslında bakın bayağı bir sıvılaştı. İlk haline geri döndü. Buna tuz eklemeye devam ettikçe ne olacak? Bu bayağı bir sıvı hale gelecek. Burada şu maddeyi denize giren insan gibi düşünebilirsiniz. Az evvel verdiğim örnek.
Şunu da insana benzettim ya. Yani yazıklar olsun. Ama iyi anlattım sanki meseleyi, derdimi. Doğru mu? Ben anladım. Sen anladıysan siz de anlamışsınızdır. Sorumu soruyorum. Soru. Su jelinin üzerine tuz eklediğimizde ne olur? A. Ortamın osmotik basıncı artar. B. Ortamın osmotik basıncı azalır. Evet arkadaşlar. Bugün biraz sodyum poliakrilattan bahsettik. Bir de bu sodyum poliakrilatın tarım alanında kullanılma meselesi var ki o kısımla ilgili osmotik basınçla alakalı bir şey söyleyeceğim. Şimdi toprağın Türkiye'de aşırı gübrelenmesiyle alakalı bir sıkıntı var. Toprak çok fazla gübrelendiği zaman tuz oranı artıyor. Tuz oranı arttıkça toprak üzerine ekilen normalde fideye, bitkiye su vermekle yükümlü ya, bitkiden su çekmeye başlıyor ve verimsizleştiriyor aslında kendini ve üretilen fidelerin de tarım alanındaki bu gelişmelerinde ilerlemesinin önüne geçiyor. Dolayısıyla yanlış gübreleme biraz sıkıntılı bir konu. Özellikle Türkiye'de bu konuyla alakalı problemler yaşanıyor. Bunun yanında peki nasıl verimli olarak kullanılabilir sodyum poliakrilat? Bazı bölgelerde arkadaşlar, kurak bölgelerde özellikle toprak çok fazla kuruyor bildiğiniz üzere ve bitkilere su lazım. Bu yüzden toprağın altına yerleştirilen sodyum poliakrilat ne yapıyor? Toprağın nemini toplayıp bitkiye, yetişecek olan fideye daha verimli bir şekilde su iletilmesini sağlayabiliyor. Petrol rafinelerinde suyu emmek için kullanılıyor. Soğutucu jellerde kullanılıyor. Bunun yanında inşaat malzemelerinde beton ve çimento üretiminde kullanılan bir kimyasal madde olarak yer buluyor kendisine sodyum poliakrilat. Bebek bezlerinin içerisindeki bu kimyasal tozlar, işte arkadaşlar bu minicik tozlar kendi kütlelerinin, kendi ağırlıklarının 800 katı su emiyorlar. Öyle toz deyip geçmeyin. Bugün de yeni bir şey öğrenmiş olduk. Bazen çok basit gözüken şeylerin altında aslında bilimin, kimyanın ne kadar büyük bir yer kapladığını ve bunu bulmak için insanların ne kadar büyük çaba sarf ettiğini gözden kaçırabiliyoruz. İşte kimyanın, bilimin güzelliği de burada. Deneyerek, öğrenerek büyümeye, gelişmeye devam ediyoruz. Bir sonraki videoda yepyeni bir konuda görüşmek üzere. Bilimle kalın. Hoşça kalın. Bizim zamanımızda yoktu böyle bezler. Seninki akrilatsız mıydı? Akrilat ne? Nerede? Kim bulmuş akrilatı da biz bezle? Ey yavrum ey. Çok çekil, çok.